Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en karanlık ve güçlü varlıklarından biri olan Erlikhan'ın dehşet verici hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir kötülük hikayesi değil, aynı zamanda kozmik dengenin, ölüm ve yaşamın, ışık ve karanlığın nasıl bir arada var olduğunu anlatan derin bir efsane. Erlikhan, Türk mitolojisinde yeraltı dünyasının mutlak hükümdarı, ölüler aleminin efendisi ve karanlık güçlerin lideridir. O, Tengri'nin yaratımında denge unsuru olarak var olan ama zamanla kendi karanlık imparatorluğunu kuran güçlü bir varlıktır. Bu karanlık hükümdar, 9 oğlu ve 9 kızıyla birlikte yeraltının derinliklerinde hüküm sürer. Onun sarayı, insan gözünün göremediği karanlık boyutlarda kurulmuş, korku ve dehşetle süslenmiş hayal ötesi bir krallıktır. Erlikhan'ın hikayesi, sadece korkutmak için anlatılan basit bir korku hikayesi değildir. O, aynı zamanda ölümün kaçınılmazlığını, kötülüğün varlığını ve hayatın karanlık yönlerini kabul etmeyi öğreten derin bir anlatıdır. En önemli özelliği, sadece kötülük yapan bir varlık olmamasıdır. Erlikhan, kozmik düzenin gerekli bir parçası, ölümün doğal döngüsünün yöneticisi ve ruhsal dengenin koruyucusudur. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu karanlık ama büyüleyici hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla gizemli efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızla hangi karanlık varlığın hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Dikkat! Bu hikaye, karanlık temalar ve ölüm üzerine içerik barındırmaktadır. Hassas izleyiciler için uygun olmayabilir. Bu videoda Erlikhan'ın yeraltı krallığının kurulmasını, ölüler dünyasındaki rolünü, Tengri ile olan karmaşık ilişkisini ve insan ruhları üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. Hazırsanız, yeraltının karanlık derinliklerine inelim ve bu dehşetli hükümdarın sırlarını öğrenelim. Erlikhan'ın hikayesi, Tengri'nin evren yaratımının en karmaşık kısmında başlar. Kozmik düzen kurulurken, Tengri sadece ışık ve iyiliğin yeterli olmayacağını, dengenin sağlanması için karanlık güçlerin de var olması gerektiğini anladı. Bu denge ihtiyacından doğan Erlik, başlangıçta Tengri'nin yaratımının ayrılmaz bir parçasıydı. O, ölümün doğallığını ve karanlığın dengeleyici gücünü temsil ediyordu. İlk dönemde Erlikhan kötü bir varlık değildi. O sadece farklı bir görevi olan evrensel düzenin önemli bir unsurunuydu. Ölümün acısını hafifletmek, ruhları öteki dünyaya güvenle geçirmek onun görevlerindendi. Ama zamanla güç ve sorumluluk Erliği değiştirmeye başladı. Ölüler dünyasının kontrolü ona büyük bir otorite sağlıyordu. Bu otorite onu giderek daha bağımsız ve iradeli hale getirdi. Dönüm noktası, Erliğin insanları sadece öldükten sonra değil, yaşarken de etkileyebileceğini keşfetmesiydi. O, kötü düşünceleri körükleyebilir, kötü kararlar alınmasına neden olabilir, hatta ölümleri erkene çekebilirdi. Bu keşif, Erlik'te bir değişim yarattı. O, artık sadece ölümün yöneticisi değil, aynı zamanda yaşamın da karanlık yanını etkileyen bir güç haline geldi. Tengri, bu değişimi endişeyle izliyordu. Erlik'in gücü gerekli olmakla birlikte, kontrolden çıkması kozmik dengeyi bozabilirdi. İlk büyük çatışma, Erlik'in Tengri'nin otoritesine meydan okumasıyla başladı. O, yeraltı dünyasının mutlak hükümdarı olduğunu, orada Tengri'nin müdahale edemeyeceğini iddia etti. Bu iddia, ikisi arasında gerginlik yarattı. Tengri, Erlik'in özerkliğini kabul etmek zorunda kaldı ama onu tamamen serbest bırakamayacağını da belli etti. Böylece Erlikhan'ın bağımsız karanlık imparatorluğu doğdu. Bu imparatorluk hem gerekli hem de tehlikeli bir güç olacaktı. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra Erlikhan kendi karanlık imparatorluğunu kurmaya başladı. Bu imparatorluk sadece coğrafi alan değil, aynı zamanda ruhsal ve mistik bir boyutta olacaktı. İlk adım, yer altında uygun bir saray bulmaktı. Erlikhan, dünyanın en derin katmanlarında, magmanın bile erişemediği yerlerde büyük bir alan seçti. Bu alan, normal fizik kurallarının geçerli olmadığı, zamanın farklı aktığı özel bir bölgeydi. Sarayın inşası, normal inşaat teknikleriyle mümkün değildi. Erlikhan, karanlık büyülerini kullanarak gölgelerden duvarlar, korku seslerinden çatılar, acı çığlıklarından kapılar yaratıyordu. Bu saray 9 kattan oluşuyordu. Her kat
farklı türde ölmüş ruhların kalacağı yerdi. En üst kat en hafif günahkarlar için, en alt kat ise en ağır suçlular için ayrılmıştı. Sarayın merkezinde Erlikhan'ın tahtı bulunuyordu. Bu taht, siyah obsidyen taşından yapılmış, üzerinde korkunç figürler oyulmuş ve sürekli soğuk alev yanan bir tahttı. Erlikhan'ın ailesi de bu sarayda yaşamaya başladı. 9 oğlu ve 9 kızı, her biri farklı karanlık güçlere sahipti. Oğulları genellikle savaş, yıkım ve hastalık üzerinde kontrol sahibiydi. Kızları ise aldatma, ihanet ve çıldırtma konusunda uzmandı. İmparatorluğun sınırları sadece fiziksel değildi. Erlikhan, ölüler dünyasının tüm bölgelerine hükmediyordu. Ölmüş ruhların nereye gideceğini, nasıl yargılanacağını, nasıl cezalandırılacağını o belirliyordu. En önemli yeniliği ruhsal adalet sistemiydi. Erlikhan, ölen kişilerin yaşamlarını inceliyor, yaptıkları iyilikleri ve kötülükleri tartıyor, buna göre onlara yer veriyordu. Bu sistem sadece cezalandırma değildi. Erlikhan, aynı zamanda ruhsal gelişim fırsatları da sunuyordu. Bazı ruhlar cezalarını çektikten sonra üst katlara çıkabilir, hatta yeniden doğma şansı elde edebiliyordu. Ama en korkunç özelliği hiçbir ruhun onun iznini almadan yer altından çıkamamasıydı. Bu ona büyük bir güç veriyordu. Erlikhan'ın en önemli görevi ölümün ardından gelen süreci yönetmekti. Bu görev sadece ruhları saklamak değil, aynı zamanda onları değerlendirmek, eğitmek ve gerekirse dönüştürmekti. Her ölen kişinin ruhu önce Erlikhan'ın huzuruna çıkarılıyordu. Bu duruşma sadece bir yargılama değil, aynı zamanda ruhun gerçek doğasını ortaya çıkarma süreciydi. Erlikhan, özel güçleriyle kişinin tüm yaşamını görebiliyordu. Sadece büyük olayları değil, en küçük düşünceleri, gizli niyetleri, bastırılmış duyguları bile okuyabiliyordu. Bu değerlendirme süreci adil olmanın yanında çok ayrıntılıydı. Erlikhan, kişinin kötülüklerini yaparken hangi şartlarda olduğunu, hangi zorlamalarla karşılaştığını, ne tür etkilere maruz kaldığını da dikkate alıyordu. İyi kişiler için yeraltı bir geçiş merhalesiydi. Onlar Erlikhan'ın tarafından kısa sürede temizleniyor ve üst alemlere geçmeye hazırlanıyorlardı. Kötü kişiler içinse durum daha karmaşıktı. Onlar yaptıklarının sonuçlarını yaşamak, verdiği acıları anlamak ve karakterlerini düzeltmek zorundaydılar. En ağır suçlular uzun süre cezalandırıldıktan sonra bile temizlenemiyordu. Bu ruhlar Erlikhan'ın ordusunun parçası haline geliyorlardı. Ama Erlikhan'ın en ilginç özelliği bazen merhametli olabilmesiydi. Gerçekten pişman olan, değişmeye hazır olan ruhları destekliyor, onlara ikinci bir şans veriyordu. Bu adalet sistemi cansız değildi. Erlikhan sürekli kurallarını güncelliyor, yeni durumları değerlendiriyor, sistemi geliştiriyordu. En zorlu vakalarda özel danışmanlarından yardım alıyordu. Bu danışmanlar yer altında uzun süre yaşamış, büyük deneyim kazanmış eski ruhlardı. Erlikhan'ın ruhlar dünyasındaki rolü sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda öğretici ve dönüştürücüydü. Erlikhan'ın bağımsızlığı arttıkça Tengri ile arasındaki ilişki giderek gerginleşti. Bu gerginlik sadece kişisel çekişme değil, iyilik ve kötülük arasındaki kozmik savaşın bir yansımasıydı. İlk büyük çatışma, insanların ruhları üzerinde yaşandı. Tengri, iyi insanların ruhlarının direkt olarak üst alemlere geçmesini istiyordu. Erlikhan ise tüm ruhların önce kendisinin huzuruna çıkması gerektiğini savunuyordu. Bu anlaşmazlık, kozmik dengenin bozulmasına neden oluyordu. İyi ve kötü ruhlar karıştırılıyor, adaletsizlikler yaşanıyordu. Tengri, Erlikhan'ı sınırlamak için çeşitli kurallar koymaya çalıştı. Ama Erlikhan bu kurallara uymayı reddediyor, kendi otoritesini savunuyordu. En kritik mücadele, yaşayan insanları etkileme hakkı konusundaydı. Erlikhan, insanları yaşarken de etkileyebileceğini, onları kötü yollara sevk edebileceğini iddia ediyordu. Tengri, bu duruma şiddetle karşı çıktı. Çünkü bu, insanların özgür iradesini ellerinden alıyordu. İnsanlar, kendi kararlarıyla iyi veya kötü olmayı seçebilirlerdi. Uzun müzakerelerden sonra bir anlaşmaya varıldı. Erlikhan, insanları doğrudan zorlayamayacaktı. Ama onlara fısıldayabilir, kötü düşünceler verebilirdi. Bu anlaşma, ikisi arasındaki dengeyi sağladı ama rekabeti ortadan kaldırmadı.
Tengri ve Erlikan sürekli olarak insan ruhları için mücadele ediyorlardı. Bu mücadelenin en ilginç yanı bazen işbirliği yapmalarının da gerekli olmasıydı. Kozmik tehditler karşısında ikisi birlikte hareket etmek zorundaydılar. Erlikan zamanla Tengri'nin düşmanı değil, rakibi olduğunu anladı. Onun varlığı Tengri'nin güçlü kalması için gerekli olan meydan okumayı sağlıyordu. Bu kozmik mücadele sonsuza kadar sürecek gibi görünüyordu. Çünkü iyilik ve kötülük arasındaki denge her iki tarafında aktif olmasıyla sağlanabilirdi. Tengri ile anlaşmaya vardıktan sonra Erlikan insanları etkilemek için ustaca yöntemler geliştirdi. Bu müdahaleler doğrudan zorlama değil, manipülasyon ve cazibeye dayalıydı. İlk yöntemi rüyalar aracılığıyla müdahale etmekti. Erlikan insanların rüyalarına giriyor ve onlara kötü düşünceler veriyordu. Bu rüyalar o kadar gerçekçiydi ki uyandıklarında bile etkisi devam ediyordu. İkinci yöntemi insanların zaaflarını körüklemekti. Açgözlü olanın açgözlülüğünü, öfkeli olanın öfkesini, kibirli olanın kibrini arttırıyordu. En etkili yöntemi ise grup psikolojisini kullanmaktı. Erlikan, toplumsal gerginlikleri körükleyebilir, savaşları kışkırtabilir, nefreti yaygınlaştırabilirdi. Ama onun en usta olduğu alan bireysel hazzı manipüle etmesiydi. İnsanların en derin isteklerini keşfediyor ve bunları tuzak haline getiriyordu. Güçlü liderleri hedef almak onun stratejisinin önemli bir parçasıydı. Çünkü bir lideri etkileyerek binlerce insanı dolaylı olarak etkileyebilirdi. Ancak Erlikan'ın her fısıldaması etkili olmuyordu. Güçlü karakterli, iyi eğitim almış, manevi değerlere bağlı insanlar onun müdahalelerine direnebiliyorlardı. Bu direnç Erlikan'ı hem şaşırtıyor hem de zorluyordu. O sürekli yeni yöntemler geliştirmek zorunda kalıyordu. En başarılı müdahalelerinden biri güçlü bir kral aracılığıyla gerçekleşti. Bu kralı açgözlülük ve güç hırsına sürükleyerek onu zalim bir diktatöre dönüştü. Ama en büyük başarısızlığı saf kalpli çobanlık yapan bir çocuğu etkilemeye çalışmasıydı. Çocuğun saflığı ve iyiliği Erlikan'ın tüm hilelerine karşı dayanıklıydı. Bu başarısızlık Erlikan'a önemli bir ders verdi. İyiliğin gücünün bazen kötülükten daha kuvvetli olabileceğini anladı. 21. yüzyılda Erlikan'ın etki yöntemleri de çağa uyum sağladı. Modern dünyada insanların yaşam şekilleri ve zayıflıkları değiştiği için müdahale teknikleri de evrimleşti. Teknoloji çağında Erlikan'ın en büyük müttefiki sanal dünya oldu. Sosyal medya, oyunlar, dijital platformlar üzerinden insanları etkilemek çok daha kolay hale geldi. Modern şehir yaşamının stresi, yalnızlığı ve anlamsal boşluğu Erlikan için mükemmel fırsatlar yarattı. İnsanlar daha kırılgan, daha manipüle edilebilir hale geldiler. Tüketim kültürü de Erlikan'ın açgözlülük stratejilerini destekledi. İnsanlar sürekli daha fazla isteme döngüsüne giriyorlardı. En etkili yeni yöntemi bilgi kirliliği yaratmaktı. Erlikan, yanlış bilgileri yaygınlaştırarak insanların doğruları yalanlardan ayırt etmelerini zorlaştırıyordu. Modern depresyon ve kaygı bozuklukları onun müdahalelerini kolaylaştırdı. Ruhsal olarak zayıf düşen insanlar negatif düşüncelere daha açık hale geldiler. Bu küreselleşme ve iletişim teknolojileri Erlikan'ın etkisinin yayılma hızını arttırdı. Artık bir kıtadaki olumsuzluk diğer kıtalara anında yayılabiliyordu. Modern zamanlarda Erlikan'ın en büyük rakibi bilim ve eğitim oldu. Eğitimli insanlar onun manipülasyon tekniklerini daha kolay fark edebiliyorlardı. Psikoloji ve psikiyatri alanlarındaki gelişmeler insanların mental sağlığını korumalarına yardım etti. Bu, Erlikan'ın işini zorlaştırdı. En büyük sürprizi, sosyal medya aktivizmi ve toplumsal bilinç hareketlerinin güçlenmesi oldu. İnsanlar birlikte hareket ederek Erlikan'ın olumsuz etkilerine karşı direniş gösteremeye başladılar. Günümüzde Erlikan hala kuvvetli bir karanlık güçtür. Ama modern insanların direnç kapasitesi de artmıştır. İşte böyle sona eriyor Erlikan'ın karanlık imparatorluğunun sırları. Bu hikaye bize kötülüğün doğasını, kozmik dengenin önemini ve karanlıkla mücadelenin yollarını öğreten derin bir anlatıdır. Erlikan'ın hikayesi sadece korkutmak için anlatılan basit bir korku hikayesi değildir. O, evrenin dengesinin anlaşılması,
ölümün kabulü ve kötülükle mücadelenin yollarının öğrenilmesi için yazılmış bilge bir efsanedir. Bu efsanenin en önemli mesajı, kötülüğün kaçınılmaz bir gerçek olduğudur. Ama bu, ona boyun eğmek zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Aksine, onunla mücadele ederek güçlenebiliriz. Erlikhan'ın değerlendirme sistemi, bize karakterin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yaşamımızdaki her seçim, her karar, bizim ruhsal gelişimimizin bir parçasıdır. Tengri ile olan mücadelesi, iyilik ve kötülük arasındaki sonsuz çekişmenin bir sembolüdür. Bu mücadele, sonsuza kadar devam edecek çünkü denge ancak böyle sağlanabilir. İnsan dünyasına müdahaleleri, manipülasyonun nasıl çalıştığını gösterir. Bu bilgi, modern dünyada çok önemlidir. Çünkü her gün binlerce manipülasyon stratejisiyle karşı karşıyayız. Modern çağdaki adaptasyonu, kötülüğün de gelişmekte olduğunu gösterir. Bu yüzden iyiliğin de sürekli gelişmesi ve güçlenmesi gerekir. Erlikhan'ın en büyük öğretisi, karanlığın varlığını kabul etmek ama ona boyun eğmemektir. Her birimizin içinde hem ışık hem de karanlık var. Önemli olan hangisini besleyeceğimizi seçmek. Bu hikaye, Türk mitolojisinin psikolojik derinliğini gösteriyor. Atalarımız sadece yüzeysel hikayeler yaratmamışlar, insan doğasının derinliklerini araştıran çalışmalar üretmişler. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Siz karanlık düşüncelerle nasıl mücadele ediyorsunuz? Kötülükten korunmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Erlikhan'ın hikayesi gibi bazen en büyük düşmanımız kendi içimizdeki karanlıktır. Ama unutmayın ki her karanlığın bir ışığı vardır ve her ışığın da bir karanlığı. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, karanlığa kapılmayın ve unutmayın. İyiliği seçmek her zaman mümkündür. Hoşça kalın ve bir sonraki efsanede görüşmek üzere.